Sevgili dostlar, bugün Ataşehir ve Ümraniye'nin ortasında kalan, bu TEM yollarının, bağlantı yollarının ortasında kalan Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı'ndayım. Gerçekten çok güzel bir yer. Endemik bitkilerin böyle korunduğu, Türkiye'de yetişen bütün bitkilerin örneklerinin sergilendiği bir merkezdeyim. Hatta burada Ümraniye'ye özgü bir çiğdem endemik bitkisinin araştırma merkezi de var. Bu şekilde. Zannedersem herboryum tarzında bunun tohumlarını veya diğer aksamlarını sakladıkları bir araştırma merkezi de var. Belki TEM'den geçen araçlardan dolayı sesim çok iyi gelmiyor olabilir. Çok böyle şehrin ortasında inanılmaz güzel bir yer. Şöyle çiçekler de açmış. Baharın habercisi. Arkamda sapsarı güzel çiçekler. Burası çok geniş bir arazi. Burada çalışan insanlar gönüllü olarak çalışan insanlardan oluşuyor. Şöyle yerleşkesini de görmek gerekirse şurada TEM bağlantı yollarının tam ortasında bu kadar büyüklükte bir alan burası. Güzel hafta sonu vakit geçirilebilecek bir yer. Bitkileri tanımak isteyen, bu konuda araştırma yapmak isteyen insanlar için de faydalı olabilir. Çünkü hangi şehirde hangi bitki yetişiyor, onların türleri ve diğer konularla alakalı bilgi almak isteyen insanlar olabilir. Burada da böyle yönlendirme levhaları var. Şimdi ben biraz yürüyüş yapacağım. Yürüyüş esnasında çekimlere devam edeceğim. Bu sefer doğru zamanda gelmişim. Tam bu sakura çiçeklerinin açtığı döneme denk geldik. Bu Japonların kiraz çiçekleri zannedersem bu sakura çiçekleri. Böyle gerçekten çok güzel bir tablo gibi bir görüntü oluşturmuş. İnsanları çekmeden şöyle güzel bir çekim yapmaya çalışıyorum. Böyle. Yine de biraz çeksek de bir şey olmaz herhalde. Kuruyan ağaçlar da var tabi. Ama çok güzel olmuş. Tam zamanında gelmişiz. Sakura çiçeklerinin açtığı döneme denk gelmişiz. Bu Japon sakura çiçekleri açmış. İnsanlar da onu kaçırmak istememişler. Güzel böyle hem altlarında dinleniyorlar hem de güzel fotoğraflar çekiyorlar. 5-10 güne kadar bu çiçekler döküldü de bahsettiğim gibi böyle plazaların ortasında şu karşıda gördüğümüz binalar Finanskent binaları. Burada da Metropol Alışveriş Merkezi ve onun plazaları. Fenerbahçe Üniversitesi. Işıktan görünüyor mu bilmiyorum ama buraların ortasında böyle çok güzel bir yer. Bu şekilde orman içinde gibi hissediyor insan. Dinlenme bankları koyulmuş, zambaklar dikilmiş. İleride böyle bir dere üzerinden nilüfer çiçekleri dikilmiş. Bakımları yapılıyor. Bütün ağaçların üzerinde ağacın hem Latince ismi hem Türkçe ismi hem de kim dikti, hangi tarihte dikti gibi bilgileri de yer alıyor. Böyle bağlantı yollarının altında olduğu için bir tünelle birbirine geçiş sağlanmış. Bu şekilde bir tünelden geçiyoruz. Mesire Adası Merkez Adaya doğru bir geçiş yapacağız. Burada da buradaki bitkilerin işte Latince isimleri, fotoğrafları böyle sergilenmiş. Gerçekten güzel olmuş. Güvenli de bir yer. Gördüğünüz gibi güvenlik kameralarıyla da izleniyor. Böyle mesire alanları da yapılmış. Ancak hani böyle bir mangal yakma vesaire durumu yok. İnsanların böyle dinlenmek, işte yanlarında getirdikleri bir şeyler varsa onları yiyebilecekleri bir alan da oluşturulmuş. Gerçekten şehrin merkezinde böyle bir yerin olması çok büyük bir nimet. İstanbul'da Anadolu yakasında yaşayıp da gelmediyseniz gelmenizi şiddetle öneririm. Direkt Ataşehir'e çıkmış oluyoruz. Az önce uzaktan nilüfer çiçeklerini çekmiştim. Burada daha yakından görmek mümkün kurbağalar da var. Sesler geliyor. Bilmiyorum size de geliyor mu? Böyle güzel bir alan oluşturulmuş.
Biraz daha gezmeye devam edeceğiz. Buradaki alanın kuralları da yazılmış. Böyle bir tanıtım merkezi oluşturulmuş. Burası ne zaman oluşturuldu, hangi tarihte? Böyle tarihçesini, kronolojisini ve eski fotoğraflarını paylaşmışlar. Bu şekilde bağlantı yollarının arasında altın duran bir arazi bu şekilde değerlendirmişler. Bence çok kıymetli olmuş diyebiliriz. Çocukların oynayabileceği güzel bir park oluşturulmuş. İnsanlar çocuklarını bu güzel havada getirmişler. Oyun oynayabilsin hem de doğayı keşfetsin diye. Bu şekilde güzel bir alan oluşturulmuş. Ya da bahsettiğim gibi bu alanlar köprülerle birbirine bağlanmış şekilde böyle geçişler sağlanıyor. Güzel bir alan oluşturulmuş. İnsanları çekmeden şöyle alanı çekmeye çalışıyorum. Plazaların ortasında güzel bir alan oluşturulmaya çalışılmış. Örneğin burada soğanlı bitkileri bir sera şeklinde tohumlarıyla birlikte bir koleksiyon oluşturulmuş. Farklı türdeki bitkileri burada oluşturmuşlar, çoğaltıyorlar vesaire. Burada da ziyaretçilerin girmesi buraya yasak. Kapıyı kilitlemişler. Bu şekilde. Yani burası bir botanik bahçesi. Bu alanda ilgisi olanlar için de çok güzel bir yer. Laleler açmış. İleride yel değirmeni de var. Hiç Hollanda'ya gitmenize gerek yok. Hollanda ayağınıza gelmiş. Zaten lale de bizim Türkiye'den Hollanda'ya gitmiş bir bitki. Orada daha dünyaya tanıtılmış bir bitki. Bu şekilde çok güzel bir peyzaj alanı oluşturmuş. Yine burada da soğanlı bitkileri böyle zambak, lale vesaire bu tarz bitkileri sergilemişler. Bununla alakalı güzel açıklamalar da yazmışlar. İnsanların beğenisine sunulmuş. Bu şekilde bir alan oluşturulmuş. Tamamen bir şehir. Yoğun akan bir trafik. Tam 2. köprüye giden yol. Ve karşımızda finans merkezi. Bu şekilde bir alanda. Bu tarafta yine metropol alışveriş merkezi ve yine ofisleri. Bunun ortasında, yani çölün ortasında bir vaha burası. Burada Isparta'ya özgü bu yağı çıkarılan gül var. Şu gördüğünüz bitki yağlık gül bitkisi. Nisan ayında, Nisan'ın 1 ile işte 20'si arasında açıyor, toplanıyor Isparta'da. Yine o dönemlerde burada da aynı şekilde açıyor. Ben Nisan ayında geliyorum buraya. Buradaki gülü topluyorum. Daha doğrusu toplamıyorum, fotoğraflarını çekiyorum. O da bana bir nostalji, memleketimi hatırlatmak için güzel bir nostalji olmuş oluyor. Sizin de yörenize özgü bir bitki varsa, o bitki de eğer burada varsa ki vardır, gelip onu çekebilirsiniz. Evet, bu da bizim yörenin oraya özgü bir bitkisi şeklinde. Siz de kendinize bir nostalji oluşturabilirsiniz. Böyle kaktüsleri de burada sergilemişler, yetiştirmişler. Bunlar ülkemizde yetişiyor mu bilmiyorum. Yetişmiyor olabilir. Ama yine de görsel olarak burada kaktüsleri de sergilemişler. Bence gayet güzel olmuş. Bu alanda da sanki hiçbir şey yokmuş gibi biz görüyoruz ama aslında burada çok şey var. Burada yerde gördüğümüz en ufak otlar, çöpler dediğimiz şeyler bile hangi türden oldukları ve yetiştirilme aşamasında oldukları belli. Yani onların doğal yetişme ortamları burada simüle edilmeye çalışılmış. Burada böyle ot gibi, çöp gibi gözüken şeylerin bile kayıtları tutuluyor. Hangi bitki oldukları
bu şekilde üzerlerine yazılıyor. Serada az önce kaktüsleri görmüştük. Şimdi de açık alandaki kaktüsleri buraya dikmişler. Gayet güzel olmuş. Herhalde burası da çölde yetişen veya daha kıraç alanlarda yetişen bitkileri sembolize etmek için oluşturulmuş. Yani kayalık alan bile doğal mı bilmiyorum. Bu kayalar herhalde buranın doğal kayaları. Getirilmiş bile olabilir. Çünkü buradaki çalışma bambaşka. Laleleri de koruma altına almışlar. Yürüyüş yolunun kenarına. Ya insanlar koparmasın diye ya da burada ördekler, kazlar var. Onlar yemesin diye de olabilir. Bu alanda gelin damat çekimleri de yapılıyor. Belki şimdi bir gelin damat çekimine de denk gelebiliriz. Tabii onları çekmeyeceğiz ama buralar o amaç için de kullanılıyor. Güzel olduğu için. Evet, burada küçük böyle dereler de oluşturmuşlar. Bunlar yapay olabilir. Ördekler orada yüzüyor. Bitkileri yine burada güzel dekore etmişler, korumuşlar. Bu şekilde. Dereler buradan akıp ortadaki büyük havuzda toplanıyor. İşte farklı bitkilerle, farklı türdeki bitkilerle güzel bir peyzaj oluşturulmuş. Böyle Tem'den direkt girişi de var ama rezervasyonla mı alıyorlar yoksa bir ön başvuru mu yapmak gerekiyor bilmiyorum. Direkt buradan giriş bağlantı yolu, otoparkı da mevcut. Bazen çekim yapmak isteyen insanlar gelip burada çekimlerini yapıyor. Gelin damat işte bu arabadan iniyorlar veya tur otobüsleri gelip burada park ediyor. Misafirler, işte turistler falan burayı gezebiliyor. O yüzden böyle bir alan da var. Ama detayını bilmiyorum açıkçası. Zannedersem bir rezervasyon gerekiyor. Her genelde almıyorlar diye biliyorum. Yani gezdikçe bitmiyor, keşfettikçe bitmiyor. Böyle farklı farklı yerlere, adalara gidiyor. Ertuğrul Adası'na geçeceğiz şimdi. Saklıbahçe'ye doğru gideceğiz. Yine bir tünelin altından geçeceğiz zannedersem. Daha önce gittiğimde orası çok güzel bir yerdi. Böyle Japon bahçe sanatını sergilemişlerdi. Zannedersem oraya gideceğiz. Yine burada da böyle nilüfer çiçeklerini sergiledikleri küçük havuzlar yapılmış. Yine bir tünelden geçiyorum. Tünelde de yine bitkilerin anatomilerini, özelliklerini bahsedilmiş. Müzik belki telif hakkı doğurabilir, o yüzden kapatıyorum. Tünelden çıktıktan sonra da bambaşka bir alana açıldı kapımız. Burada da çok farklı bir ada oluşturulmuş. Birazdan buradaki diğer küçük bitkileri de göreceğiz. Şöyle. Burada da diğer bitkiler temsil edilmiş. Ne kadar buğday, o kadar ekmek.